Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bu şirin, harika, papatya çantayla karşınızdayım. Ben bunun her işlemi genelde aynı. Önce papatya modelini ördüm. Sonra da arkadaşlar bunu ayçiçeğiyle sizinle örmek istedim. Sadece şuna vaktim olup şuraya çıt çıt dikilecek bir tane çıt çıt dikmem lazım. Bir de bunun orijinalinde şu kısmını tek sıra gidilmişti. İç hacmi bana çok dar geldi. Ben de o yüzden iki sıra gittim ve bence daha geniş, daha iyi oldu diye düşünüyorum. İsterseniz tek sıra yaparsınız, isterseniz benim gibi iki sıra yaparsınız. O da size kalmış. Böyle şirin yaprak aksesuarı şu kenarında. Şöyle püskülle tamamlanmış. Çok şirin bir çanta. Epeydir örmeyi düşündüğüm bir çantaydı. Artık nasip bugüneymiş. Şimdi bunun bir yüzünü beraber öreceğiz. İkinci yüzünü de sizler örmüş olursunuz. Ben zaten ördüm hazırladım ama bir part halinde yayınlamayacağım. Sadece şunun bir parçasının örmesini bugün beraber tamamlamış olacağız. Ben şu renkte ayçiçeği şeklinde düşündüm. Yani dediğim gibi işlem aynı, sadece renk değişimleri var. Bunu örmeyi düşünüyorum. Diğer parçasını beraber sizinle. Siz ister papatya renklerinde düşünün, ister ayçiçeği, tercih size kalmış. Ben şimdi bununla başlayacağım. Önce şunu söyleyeyim. Bunlar hep elinizdeki akrilik ipler ya da koton fark etmez. İki katla örülüyor. Yani aynı ipi iki kat olarak kullanacaksınız. Bunun için de şöyle söyleyeyim. Şimdi bir normal ipimizin hani bir üstte sarılı olan kısmı var. Bir de içten ip çıkarıp da hani orta kısmından şöyle girip de alabiliyoruz ya. Ben öyle yaptım. Birisini içten çekiyorum. Birini de üstten gelenle birleştirerek böyle iki kat yaptım. Diğer türlü başka bir yerde sarıp yapmak ne kadar kullanacağınızı kestiremiyorsunuz. Daha zahmetli geldiği için bana o şekilde yaptım arkadaşlar. Bakın ikisi de o şekilde hazır. Size de onu tavsiye ederim. Şimdi ben ayçiçeği için kahverengiyle başlıyorum arkadaşlar. Şöyle çantamı şöyle koyayım. Tığım, tığımın numarasını da söyleyeyim. Tığım arkadaşlar 3 numara. 3,5'la da örebilirsiniz. İpiniz daha da kalınsa 4 ile de örebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Benim için şu an 3 numara yeterli ipim, çünkü şu kalınlıkta. Hemen başlıyorum. Umarım açımız güzeldir. Şöyle birazcık daha yaklaştırayım. Şöyle dursun arkadaşlar. Arkadaşlar ister sihirli halkanın içerisine, ister benim gibi zincirin içerisine yapın. Size kalmış. 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin içerisine şöyle bir halka yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şu ipimi de arkadaşlar dolaştıracağım. Onun üzerine sarmış olacağım. Şimdi buraya tekli trabzanlar yapıyorum. Tığ üstü alıyorum. Batıyorum. 3 zincir var elimde olacak. İkisini bir çıkarıyorum. Batıyorum. İkisini bir, ikisini bir. Arkadaşlar burada şu çektiğimiz 3 zincirle birlikte 12 tane trabzan olacak. 3 zinciri bir trabzan sayarak. İplerimizi de gezdirdiğimizde en son kalan kısmını temizler, keseriz, temizleriz. Düzgün bir bitiş olmuş olur arkadaşlar, ya da düzgün bir başlangıç artık. Birazdan sayacağım kaç tane olduğunu. Şu an bence olmadı diye düşünüyorum. Bakıyorum hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 olmuş arkadaşlar. Şuradaki 3 zincir çektiğimin tepedeki zincirine kaydırma yaptım. Bu birinci sıramız, zaten 3 sırada orta kısmı bitiyor arkadaşlar. Yine 3 zincir çekiyorum ve aynı yere bir daha batıyorum. Burada her bir trabzan arkadaşlar ikişer trabzan yaparak 12, 24 yapacağız.
12 trabzanımız 24 trabzana çıkacak. Elinizi çok sık tutmayın. Normal bir şekilde. Daha koyu bir kahverengi de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben bunu farklı renklerle de örmeyi düşünüyorum. Yani farklı çiçekler şeklinde. Çünkü hepsine yakışacağını düşündüğüm çok şirin bir model. Sapını daha uzun ördüğümüzde böyle postacı çantası gibi takılabilme şeyi de olabilir. O da bir seçenek. Çarpazlama mı diyoruz? Takılabilir yani. Evet. Sona yaklaşıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle başladığımız yere geldik. Şuradan hemen kaydırma yapıyorum. İkinci sıramız bitti. Şimdi zincirimi çekiyorum. Ben başladığım yere 2 tane ile başlamayı tercih ediyorum. Size kalmış. Bir tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yani ilkini 2 tane yaptım aynı yere. İkinciye bir tane yapıyorum. Üçüncüyü 2 tane yapacağım. Böylece 24 ya arkadaşlar. Yani 36 olmayacak. Yarısını eklemiş gibi olacağız. Bir tek bir çift ya. Her yerden sevgili kedimin tüyleri çıkıyor. Kedi sahibi olanlar beni anlıyordur. Bu şekilde arkadaşlar tek çift şeklinde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şuradaki kısma bir tane daha yapıyorum. Ve sonra şu 3 zincirlik kısma kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Kahverengi ile işimiz bitti. Şimdi hemen bunu gizleyelim arkadaşlar. Arkadan dolaştıracağım biraz. Şu elimizle düzeltelim. Şöyle bir kere daha gezdirmek istiyorum. Şurayı keseyim. Şimdi sarımı alıyorum arkadaşlar. Sarımın uçlarını birleştireyim. Şimdi herhangi bir yerinden ipimi sabitleyeceğim. Sabitledikten sonra 2 zincir çektim. Şimdi arkadaşlar şurayı yapacağım. Şu başlangıç kısmını yapacağım. Burayı nasıl yapacağız? Şimdi burada bir tek bir çiftle bırakmıştık ya. Burayı 2 tek bir çiftle devam edeceğiz bu sırayı. Devamı şeklinde artış yapacağız. Şimdi bu birincisi tek. Bir tane daha yanındakine tekli trabzan. Şimdiki sıra yerime arkadaşlar 2 defa batacağım aynı yere. Bir trabzan, bir trabzan, 2 tane. Şimdi yine bir trabzan yapıyorum. Yine bir trabzan yapıyorum yan yana. Şimdi 2 tane yapıyorum arkadaşlar. Aynı yere 2 tane. Burada bu şekilde artış yapıyoruz burada. Yuvarlağımızı büyütüyoruz. 2 tane tek yaptım yan yana. Şimdi aynı yere bakın çift yaptım. Bu sıra böyle bitecek arkadaşlar. Tamamlayıp gelelim.
Arkadaşlar sıra sonuna geldim. Hemen şu başlangıçtaki zincirimin tepesine kaydırma yapıyorum. Sonra şöyle bakın, şöyle şuradaki ilk başladığım kısım var ya, kaydırma yaptığım kısmın içerisine şöyle alttan belini doluyorum. Şöyle bir kaydırma daha yaptım. Yukarı çıktım. 3 zincir çektim. Şimdi burada şu şekli vereceğiz arkadaşlar. Şu görüntüyü vereceğiz. Şurada bir kabartmalı 3D gibi duran kısım var ya, burayı yapacağız arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi zincirimi çektim, tığ üstüme aldım. Şuradaki hemen başlangıç yaptığım yere bir tane tekli trabzan yapıyorum. Tığ üstü alıyorum, yanındakine aynı yere 2 tane yapıyorum. Tığ üstü aldım. Şimdi hemen bakın, bunu yaptım ya, bu buna ait. Bu değil de şu yanındakine belinden kavruyorum. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Tepesine değil de beline yapıyorum arkadaşlar. Bir daha göstereyim bakın. Şöyle tığ üstüme alıyorum. Şu tepeye batmam gerekirdi ya normalde. Öyle yapmıyorum da şöyle belinden kavruyorum. Ve şu şekilde bir tekli trabzan yapıyorum. Tığ üstü alıyorum. Hemen önümdekine atlamıyorum. Önümdekine bir tane tekli. Onun yanındakine 2 tane aynı yere yapıyorum. Tekrar tığ üstü alıyorum. Hemen sıradakine belinden kavruyorum. Buraya bir tane tekli trabzan yapıyorum. Yine tığ üstü alıyorum. Hemen sıradakine atlama yapmadan bir tane, onun yanındakine aynı yere 2 tane. Geliyorum, yine sıradakini belinden kavruyorum. Bakın, kabartma şekillerimiz oluşmaya başladı. Hemen sıradakine yine bir tane, yanındakine aynı yere 2 tane. Tığ üstü alıyorum. Yanındakini belinden kavruyorum. Yine aynı. Bu sıra bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar, bakın. Bütün bir sırayı bir tek bir çift yapıyoruz. Sonra belinden kavruyoruz. Bir tek bir çift belinden kavruyoruz. Bu şekilde ilerleyip gelelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Hemen şuradan kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Bakın, bütün şeylerimiz belli olmuş. Şimdi tekrar şuradan bir tane trabzan yapıyorum. Yanındakine aynı yere 2 tane yapıyorum. Yani bir tek yaptım, sonra bir çift, sonra yine bir tek. Şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Şu kısmı yapıyoruz bakın. Bir tek, bir çift, bir tek. Şimdi tekrar tığ üstü alıyorum. Bu kabartmalı olan belinden kavradığımız kısmı devam ettiriyorum. Yine yanındakine bir tek yapıyorum. Yanındakine aynı yere 2 tane yapıyorum. Onun yanındakine bir tane yapıyorum. Yaprağımızı genişletiyoruz. Tığ üstü alıyorum ve burayı belinden kavruyorum. Trabzanımı yapıyorum. Yine aynı şekilde ortadaki 2 kenarlar tekli olacak şekilde ilerliyorum. Bakın, daha belirgin oldu. Bir tane yine yapıyorum. Buraya 2 tane yapıyorum. Buraya bir tane. Tığ üstü alıyorum ve şu belinden kavradığımız yeri yine aynı şekilde yapıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde yapıyoruz. Yapalım gelelim. Arkadaşlar sıra sonuna geldim. Hemen şu alt kısımdan bunu böyle kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve şimdi şu kısmını yapacağız. Şu kısmını yapacağız. Burada bakın, önce bir tane tekli trabzan var. Bir tane yanına aynı yere 2 tane tekli trabzan, sonra yine 2 tane tekli trabzan, bir tekli trabzan ve bitiş. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Şimdi bir zincir çektim arkadaşlar. Tığ üstü aldım. Burada şuna dikkat ediyoruz. Şimdi bunların 2 tane
lobu var. 2 tane yüzü var. Bu iki yüzü birden şöyle çıkarmıyoruz da bize bakan yüzünden giriyoruz. Tekli olarak yapıyoruz bunu arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Çünkü arka taraf sonra işimize yarayacak. Şimdi tekrar tığ üstü aldım. Bakın. Benden tarafa olana bir kere trabzan yaptım. Yine aynı yere bir tane daha yaptım. Tekrar tığ üstü aldım. Bir sonrakine geçtim. Bakın. 2 tane ya bunlar. İkisini bir almıyorum da bir parçasına trabzan yaptım. Yine aynı parçasına bir daha yaptım. 2 oldu. Şimdi tığ üstü aldım. Bir sonrakine geçtim. Bir sonrakine de bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şuradaki kabartmalı olan parçaya şöyle kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bakın birinci yaprağımızın birincisi bitti. Arkadan nasıl göründüğünü göstereyim. Bakın şurada ikinci kısımları kalmış. Görüyor musunuz? Bakın şöyle. Şunlar duruyor. Bakın şöyle. Bunlar ne işimize yarayacak? Bunlar arka taraftan şu körük dediğimiz ara kısmını öreceğiz ya. Bu ara kısmını oradaki kısma batarak öreceğiz. Yani şunlara batarak öreceğiz arkadaşlar. Şimdi devam edeyim. Beraber biraz daha yapalım. Şimdi bir zincir çektim. Tığ üstü aldım. Şuradaki hemen alttaki ilkine yine bana bakan tarafına batıyorum. Bir tekli trabzan. Yanındakine geçiyorum. Bir tane yaptım. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. Aynı yere 2 defa yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane yapıyorum. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olmuş olacak. Sonra bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Şuradaki kabartmalı kısmımıza kaydırma yapıyoruz. Sonra bir zincir çekiyoruz. Bu da bitmiş oldu. Bakın ikisinin de şuralarında bölümümüz var. Oralara daha sonra biz trabzan yaparak ara bağlantısını yapmış olacağız. Şimdi yine bir zincir çektim. Yine aynı şekilde bir parçasına trabzan yaparak ilerliyorum. Başlangıçlar ve bitişler tekli. Ortadaki 2 tanesine ikişer defa trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. Şimdi yine aynı yere 2 defa. Bir sonrakine bir defa. Bir zincir çekiyorum ve buraya şöyle bir kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Hepsini bu şekilde yapıp gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar son bir taneyi de beraber yapalım. Şu hemen kenardakinin belinden kavrayıp burada bir kaydırma yapıyorduk. Şurada yine tek taraflı alıp bir tane tekli trabzan, yanındakine yine ön lobundan alıp 2 tane, yine yanındakine 2 tane, aynı yere, sonra yanındakine bir tane yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şu alt kısmından alıyorum, kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ama ipimi kesmiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Şu arka tarafa, şu arka tarafın başlangıç yerine şöyle bir kaydırma yapayım. Burada şimdi ipin birini keseceğiz. Şöyle şu kadardan keselim. Şimdi kesmeyelim, bitişte keselim. Dikmek için yer ayıracağız da onun için de kusura bakmayın, önden söyledim. Şimdi burada şu arkada dedik ya hani bir tarafını kullandık. Bakın şöyle bir görüntü oluştu. Şurada bir kabartmalı bir zincir sıramız oluştu her tarafında. Şimdi onların her birine batarak trabzan yapacağız. Diğerinde ben beyazında, beyaz çantada tekli 2 sıra yaptım. Bunda tek sıra yapacağım. Ve siz hangisini, ikisini de görün diye, hangisi kolayınıza gelirse ya da hangisi size daha uygun gelirse onunla devam edersiniz. Arkadaşlar şimdi burada
zincir atlamadan her birinin bu dışta kalan şunlara, şu görünenlere bakın. Şunlara tekli trabzan yapıyoruz sırayla. Artırma yok, azaltma yok. Peki ne kadar? Bakın ben şimdi buradan başladım ya. Arkadaşlar şurada 1, 2, 3, 4, 5 taneyi bırakacağım. Çünkü burası ağız kısmı olacak. Yani şurası olacak. Şurası olacak arkadaşlar. Orayı örmüyorum. O yüzden buraya ayraç koyabiliriz. Hemen ayracımı alayım. Yani kafanız karışmasın. Ayraç koyarsanız işiniz daha kolay olur. Şöyle. Buradan başladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane saydım. Tam bitiş yerine bir tane de buraya koymuş olayım şöyle. Onun da rengi sarı geldi, denk geldi yani. Evet, bu şekilde. Şimdi bunları devam ettiriyoruz arkadaşlar. Atlama yapmıyoruz. Dikkat edelim. Bakın bu şekilde. Herhangi bir zorluğu yok. Yani ben bu çantayı birkaç sene önce gördüğümde bana böyle karışık gibi gelmişti. Sadece fotoğraf olarak görmüştüm çünkü. Oysa çok kolaymış ve çok da güzel. Gerçekten güzel. Şirin bir çanta. Mutlaka deneyin. Kendiniz kullanmak için, çocuklarınız için veya hediye etmek için bence çok cici bir hediye de olur. Bu şekilde arkadaşlar örüyoruz. Buraya kadar, işaretlediğimiz yere kadar gelelim. Arkadaşlar sıra sonuna geldim. Bakın şuradan hemen de burayı yapıyoruz. Şuradan sonuncusu bu. Bir zincir çekiyorum. Şimdi daha önce de dediğim gibi normalde modellerde bu bir tane böyle bir sıra yapılıyor sadece. Bu da bunun üzerine şöyle dikiliyor. Genişliği bu kadar oluyor. Ben biraz daha geniş iç açma olsun istediğim için böyle yapmıştım. Size yine söylüyorum, hangisi daha uygun geliyorsa öyle o şekilde yapın. İster böyle bu genişlikte olsun, ister buradaki gibi şöyle olsun. Tercih sizin. Belki daha küçük birine, daha küçük bir çocuğa yapacaksanız şu genişlik, hani içine koyacak çok bir şey olmadığı için şu genişlik yeterli olabilir, ama yaşça bir tık daha büyük birine yapacaksanız bence şu genişlik daha iyi diye düşünüyorum. Hemen şimdi şurada ipimizi biraz önce de söylediğim gibi arkadaşlar bir tanesini şöyle, şimdi şu ipin birisini gizleyeceğiz sadece. Bu iple işimiz bitiyor. O yüzden bunu kestim. Diğerini o kadar kesmiyorum. Onu daha uzun kesiyorum. Çünkü bunun bütün birleştirmesini buraya ayırdığım iple yapacağım. O yüzden rahatça dikmek için, yani burada 1 metreye yakın ip var. Tabii ki daha azıyla da dikebilirsiniz ama ben hani yetmeme ihtimali binaen böyle kestim. Tercih size kalmış. Sonra bunu şu şekilde çekiyorum. Çekip çıkarıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle sıkılaştırdım. Şuradaki kısa kestiğim ipi şöyle iç tarafı alıp gizleyeceğim arkadaşlar. Diğeriyle yoluma devam edeceğim. Ne zaman siz ikinci parçayı da öreceksiniz arkadaşlar, bir sonraki videoda bunu yapmış olacağız. Şimdi bunu gizliyorum. Hemen şöyle iç taraflardan biraz daha dolaştırıyorum. Açılma ihtimali olsun istemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir yere daha girdirip çıkarıyorum ve bitti. Bunu kesiyorum. Gördüğünüz gibi genişliğini de halletmiş olduk. Bu videomuzda bunu tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda da arkadaşlar
Bunların bağlantısını yapacağız. Şöyle birleştireceğiz, dikeceğiz. Sonra çantamızın yapraklarını, sapını ve şuraya da bir çıt çıt dikeceğiz. Çantamız bitmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.